Herkese merhabalar, ben Tuğçe, kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte sizlere 3 renkli kop tarifi vereceğiz. Ben tadına doyamadım, bakar mısınız şu görüntüyü? Denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum güzel sunumu için. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. 3 renkli kup tarifi daha önce de vermiştim ama bu sefer biraz daha farklılaştırıp yeniden çok güzel hafif kış tatlısı tarifi vereceğim. Sizi bekletmeden tarifime geçiyorum. İlk olarak tenceremin içerisine tepeleme 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Yine tepeleme 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker ekledim ve bu üçünü karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 litre süt ekliyorum. Sütü eklerken bir diğer taraftan da iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ocağa geçiriyorum. Karıştıra karıştıra pişmesini bekleyeceğim. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattım. Şimdi üzerine 1 paket vanilya, yine 1 paket krema ekliyorum. Krema ile vanilyayı iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğum sade pudingimi ikiye böleceğim. İkiye bölmüş olduğum pudingimin birinin üzerine 1 paket yani 70 gram bitter çikolata ekliyorum. Bitter çikolatayı ekledikten sonra iyice karıştırıp çikolatanın erimesini sağlıyorum. Kıvamını da yakından görüyorsunuz. Diğer sade muhallebime 2 paket Oreo bisküvi ekleyeceğim. Tam tamına 8 adet. Paketin içinde elimle eziyorum ve ezdikten sonra içine ekleyeceğim. Oreo bisküvileri ekledikten sonra karıştırıyorum. Tamamen karıştı. Daha önceden hazırlamış olduğum kuplarımın içerisine ilk başta çikolatalı hazırlamış olduğum pudingimi döküyorum. Siz de kuplarınıza göre kıvamını ayarlayın. İlk önce çikolatalı, daha sonra sade ve üzerine narlı pudingimizi yapacağız. Elimle düzeltiyorum. Ve yine üzerine hazırlamış olduğum Oreo'lu pudingi döküyorum.
Ve ben bütün kupları hazırladım. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Ve narlı pudingimi hazırlamaya başlayacağım. Onun için 3 adet nar. Ben 2,5 adet kullandım. Narınızın suyuna göre kullanacağınız nar miktarı değişebilir yine. Ortadan ikiye kesip suyunu çıkartacağım ve tam 600 milim yani 3 su bardağı nar suyu kullanacağız. Narları sıktım. Tencereme alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, tepeleme 3-4 yemek kaşığı diyebilirim. Tepeleme yine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. İyice karıştırıp ocağa geçireceğim ve kaynayana kadar karıştıracağım. Hafif koyulaşmaya başladı. Ve narlı pudingim kaynamaya başladı. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocağın üzerinden indireceğim. Kuplarımın üzerine narlı pudingimi döküyorum. Ben narlı hazırlamış olduğum pudingimi biraz daha cıvık tercih ettim. Çünkü böyle çikolata sosu gibi akışkan olmasını istiyorum. Eğer siz biraz daha koyu olsun istiyorsanız 2 yemek kaşığı değil de 2,5 yemek kaşığı nişasta atarsanız tam kıvamı biraz daha koyu olur. Ona göre ayarlayın. Ve narlı pudingimi de tamamen döktükten sonra buzdolabına soğuması için kaldırıyorum. 2 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Ve daha sonra üzerini süsleyerek servis edeceğim. Pudinglerin buzdolabında 2 saat bekledikten sonra çıkardım. Üzerine hafif Hindistan cevizi tozuyla ve narla süsleyeceğim. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca ben video yüklediğimde haberiniz olsun istiyorsanız yanındaki zil tuşunu aktifleştirirseniz biz her tarif yüklediğimizde size bildirim gelecektir ve haberiniz olacaktır. Ayrıca videolarımızı yine beğeniyorsanız yorum bırakmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Önümüzdeki Sevgililer Günü için de isterseniz sevdiğinize kuplarınızın üzerini kalp şeklinde de süsleyebilirsiniz. Bu da size bir fikir olması için 3 tanesini yuvarlak, 3 tanesini de kalp şeklinde süsledim. Ve yine narlarla üzerini süslüyorum. Ben bütün kuplarımı süsledim ve birazdan Tuğçe sizin için tadım yapacak. Ve tatlımı bölüyorum. Tuğçe'ye veriyorum. Nasıl olmuş Tuğçe'cim? Çok güzel bir kış tatlısı olmuş. Mutlaka deneyin. Evet, Tuğçe'den de onayımızı aldık. Ben de yine tavsiye ediyorum ki mutlaka deneyin. Ve üzerinin sosunu da yakından yine görüyorsunuz. Tam istediğim kıvamda çikolata sosu gibi akışkan olmuş. Dediğim gibi eğer siz biraz daha koyu kıvamlı olsun istiyorsanız nişastayı yarım yemek kaşığı kadar daha arttırabilirsiniz. Sizleri hazırlamış olduğum tatlının görseliyle baş başa bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.